Bu hikaye kanla yazıldı. Öznesi Volkswagen, başrolde ise hiç şaşırmayacağınız bir isim, Adolf Hitler vardı. Göz alıcı reklamlar, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilirlik vurgularıyla süslenen Volkswagen, arka plandaki karanlık geçmişini sıklıkla gözden kaçırır. Volkswagen gibi devasa bir otomobil şirketi parlak yüzünün ardında derin bir karanlığa sahiptir. Bu karanlık şirketin kuruluşundan itibaren geçmişine kök salmış, 2. Dünya Savaşı'ndaki rollerinden zorunlu işçi kullanımına ve daha yakın zamanlarda ortaya çıkan dünyayı dolandırdıkları emisyon skandalına kadar uzanır. Hatta Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı harekatında da Volkswagen'in çok ilginç bir durumu var. Türkiye'nin terör örgütüne yönelik yaptığı bir operasyonla bir otomobil şirketinin ne alakası olabilir diyeceksiniz. Ben de videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Dünyanın en tanınmış otomobil markalarından biri olan Volkswagen sadece araçlarıyla değil, aynı zamanda karanlık bir tarihle de anılıyor. Sizleri Volkswagen'in kuruluşundan günümüze kadar uzanan çarpıcı bir yolculuğa davet ediyorum. Bu yolculukta sadece otomobillerin parlaması değil, aynı zamanda insanlık vicdanının da sorgulanması gereken bir gerçekliği keşfedeceğiz. Hazırsanız şimdi Volkswagen'in karanlık geçmişine, derinlemesine dalma zamanı geldi. Ancak unutmayın, bu hikaye sadece geçmişte yaşanmış bir trajedi değil, aynı zamanda ders alınması gereken bir uyarı niteliğinde. Başlamadan hatırlatmakta fayda var. GZT olarak en çarpıcı konuları, bilinmeyenleri, göz ardı edilen gerçekleri hiç çarpıtmadan çok büyük bir emekle 14 farklı altyazı ve 4 farklı dilde dublaj seçeneğiyle sizlerle buluşturuyoruz. 2 milyon abone olmamıza da çok az kaldı. Bu güzel yolculukta bizi yalnız bırakmayacağınızdan eminiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Marka günahlarında Volkswagen'in karanlık tarihine hoş geldiniz. Volkswagen üretimlerinde temel yaklaşım halkın arabası olma fikrine dayanır. Firma sıradan insanların satın alıp kullanabileceği kadar ucuz ve pratik bir araba üretmeyi hedefler ve marka ismi de çıkış noktasından hareketle Volkswagen yani halkın arabası olarak kararlaştırılır. Peki bu kimin fikridir? 2. Dünya Savaşı'nı başlatan ve 1939 ila 1945 yılları arasında Avrupa'da yaklaşık 75 milyon insanın ölümüne, milyonlarca insanın sakat kalmasına sebep olan bir psikopatın yani Adolf Hitler'in. 20. yüzyılın başlarında kitlelerin ilk tercihi Amerikan modellerinden yanaydı. Alman halkının çoğunluğu ancak bir motosiklete sahip olabilecek maddi imkana sahipken ülkedeki otomobil endüstrisi çoğunlukla lüks modellerle sınırlıydı. Öyle ki her 50 Almandan ancak bir araba sahibi olabiliyordu. Nisan 1934'te Hitler, Ferdinand Porsche'a bir Volkswagen geliştirmesi için emir verdi. Mayıs 1934'teki toplantıda Hitler, azami hızı saatte 100 km olan, 100 kilometrede 7 litreden az yakıt kullanarak 2 yetişkin ve 3 çocuğu taşıyabilecek basit bir araç istediğini belirtti. Amaç sadece hızlı olmakla kalmayıp aynı zamanda büyük miktarlarda üretebilen yaklaşık 140 doların altında bir araç üretmekti. Bu fiyat 1936 yılında ortalama bir Alman işçisinin 31 haftalık ücretine tekabül ediyordu. Bu da Volkswagen'i İngiltere'de üretilen 100 sterlinlik Ford'lardan daha ucuz kılıyordu. 1938 yılında Wolfsburg'da 230 bin metrekarelik bir alanda o zaman için dünyanın en büyük otomobil fabrikasının temelleri atıldı. Bu proje Hitler'in vizyonunda Alman halkına uygun fiyatlı ve erişebilir bir otomobil sunmayı amaçlamıştı. Ancak bu görünüşte masum projenin altında Nazi rejiminin karanlık gölgesi vardı. Volkswagen, Nazi Almanyası'nın propagandasını ve savaş çabalarını desteklemek için bir araç haline geldi. 2. Dünya Savaşı sırasında Volkswagen fabrikaları Alman ordusu için savaş araçları ve teçhizat üretiminde çok önemli bir rol oynadı. Bu üretim süreci zorunlu işçi kullanımı ve köle emi üzerine inşa edilmişti. Nazi rejimi işgali altındaki bölgelerden ve toplama kamplarından binlerce insanı Volkswagen fabrikalarında kötü koşullarda çalıştırdı. Bu insanlar sadece araçları değil, aynı zamanda Hitler'in hayallerini de inşa ettiler. 2. Dünya Savaşı başladığında Volkswagen fabrikasında yalnızca 210 araç kullanıma hazır hale getirilebilmişti. Bu araçlar gerekli teçhizat değişiklikleri derhal yapılarak Nazi ordusunun emrinde cepheye sürüldü. O sırada fabrika Alman savaş gücünü artırmak üzere üretim politikasını tamamen değiştirip zırhlı, silahlı, suda ve karada gidebilen savaş araçları ve güdümlü füzeler gibi savaş malzemeleri üretmeye başladı. Yani Volkswagen'in 2. Dünya Savaşı'nda milyonların ölmesinde çok büyük bir rolü vardı. Volkswagen fabrikalarında çalıştırılan zorunlu işçiler ve köle yemeği kullanımı altında çalışanlar ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldılar. İşçilere düşük ücretler, kötü barınma koşulları ve yetersiz beslenme. Ayrıca işkence,
fiziksel ve psikolojik kötü muamele gibi korkunç uygulamalar da yaygındı. Bu sadece bir otomobil üretimi değil, aynı zamanda insanlığa karşı işlenen suçların da bir göstergesiydi. Tabii şaşırmamak lazım. Milyonları katleden bir insanın fikriydi Volkswagen. Hatırlarsanız videonun başında Volkswagen'in milyonları dolandırdığından bahsetmiştim. Şimdi sizi 1930'lardan 2000'lere getiriyorum. Otomotiv dünyasında yakın tarihte ses getiren olayların başına gelen Volkswagen'in emisyon skandalı geliyor. Bu sorun 2009 ve 2015 yılları arasında toplamda 11 milyondan fazla aracı etkilemişti. 2014 yılında Uluslararası Çevre Vakfı'ndan Peter Mock, Volkswagen'in açıkladığı toksik madde emisyonlarının gerçeği yansıtmadığından şüphelendi. Uluslararası Çevre Vakfı'nın yaptığı testlerin sonucu Mock'un şüphelerini doğrular nitelikteydi. Yapılan araştırmalarla Volkswagen'in toksik azot oksit yayınım değerlerini gerçek değerlerinin çok daha altında gösterdiği keşfedildi. 2014'ün Mayıs ayında yayınlanan rapora göre otomobillerin gerçek emisyon değeri yasal sınırın neredeyse 40 katıydı. Yani araştırmalar Volkswagen'in dizel araçlarının emisyon testlerini manipüle ettiğini ve aslında çok daha fazla kirletici madde yaydığını ortaya çıkardı. Volkswagen uzun bir süre sessizliğini koruduktan sonra iddiaları kabul etti. 22 Eylül 2015'te otomobil devi tarafından yapılan açıklamada dünya genelinde 11 milyon dizel araçta emisyon değerlerini düşük gösteren hileli cihazların kullanıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişme sonrası otomotiv tarihinin en büyük skandallarından biri daha resmiyete kavuşmuş oldu. Şirketin o dönemde başa geçen CEO'su Matthias Müller 29 Eylül 2015 tarihinde 11 milyon aracın kademeli olarak geri çağrılacağını açıkladı. Ülkemizde de yaklaşık 324 bin araç geri çağrılmıştı. ABD federal hükümeti Volkswagen'in ABD yasalarındaki emisyon için belirlenmiş yasal sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle bir tazminat davası açtı. Açılan davada Alman otomobil üreticisinden istenen tazminat tam olarak 46 milyar dolardı. ABD'nin açtığı davadan sonra uzlaşma yoluna gitmek isteyen Volkswagen 25 Ekim 2016 tarihinde ABD federal hükümetiyle 2 litrelik dizel araçların yaptığı ihlali kapsayan bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Volkswagen, ABD'nin kirliliği azaltma çalışmalarında kullanılmak üzere 4,7 milyar dolarlık bir ödeme yapacaktı. Volkswagen her ne kadar anlaşma yapmış olsa da mahkemeler şirkete ceza yağdıracaktı. İhlaller için 2,8 milyar dolar ceza ödeyen Volkswagen, ortaya çıkan çevre sorunları için de 1,5 milyar dolarlık ek bir ceza ödemeye mahkum oldu. Yani mahkeme anlaşmaların dışında Volkswagen'i 4,3 milyar dolarlık bir cezaya çarptırdı. 1 Nisan 2017'de görülen tüketici davasında Volkswagen, emisyon skandalından etkilenen araç sahiplerine ödenmek üzere 2,1 milyar dolar cezaya mahkum edildi. Gelen bu cezalarla skandalın faturası giderek artıyordu. Para cezalarından sonra hapis cezaları da gelmeye başladı. Volkswagen'de mühendis olarak çalışan James Lian Kırkay, Volkswagen eski üst düzey yöneticisi Oliver Schmidt, yaşanan skandal nedeniyle sorumlu tutularak 7 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Skandalın yankıları sürerken Volkswagen'in adı bir başka skandala daha karıştı. Yaşanan bu süreçte birçok çevreci oluşumun eylemlerle tepki gösterdiği Volkswagen'in toplum gözündeki güvenilirliği de iyice sarsılmıştı. Volkswagen 30 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan bir raporda hayvanlar üzerinde test yapmakla suçlanmıştı. Rapora göre Volkswagen maymunlar üzerinde dizel egzoz testleri yapıyordu. Hayvanlar üzerinde test yapıldığı iddiası araştırılırken emisyon skandalı hakkındaki davalar devam etti. 13 Haziran 2018'de Almanya'da görülen davada Volkswagen 11 milyon araçta işlediği bu suç sebebiyle 1 milyar euro para cezasına çarptırıldı. 18 Haziran 2018'de görülen davada Audi'nin CEO'su Rupert Stidler de tutuklandı. Eğer şirketin bu süreçte yaşadıklarına genel olarak bakmak gerekirse oldukça büyük bir prestij kaybının yanında 29 milyar doların üzerinde bir fatura göze çarpıyor. Ayrıca bugüne kadar tutuklanan 3 şirket yetkilisini de unutmamak gerek. Gelelim Volkswagen'in Barış Pınarı Harekatı'ndaki rolüne. Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı biliyorsunuz. Volkswagen bu harekat başlamadan önce Türkiye'de fabrika kurmaya karar vermişti. Manisa'da kurulacak olan fabrikayla 1 milyar euroyu aşan bir yatırım fikriydi bu. Ancak Almanlar Barış Pınarı Harekatı başlarsa yatırımın olmayacağını söyleyerek Türkiye'yi tehdit etti. Tabi Türkiye'nin bir araba firmasını dinleyecek hali yok. Barış Pınarı Harekatı başlamıştı.
Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık 4.000 kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu. Manisa'da milyar euroluk yatırım yapacak olan Volkswagen, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın ardından fabrikanın resmi açıklamasını ertelediğini duyurmuştu. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Barış Pınarı Harekatı'nı kastederek insanlar öldürülmeye devam ettikçe savaş meydanının yanına temel atmayacağız demişti. Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı toplam yatırım değerinin 1.4 milyar doları bulması bekleniyordu. Harekatın başlamasıyla bu proje koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan talep düşüklüğü gerekçe gösterilerek iptal edildi. Bütün bu skandalların ardından biraz daha yakın tarihe gelelim. Hem de çok yakın bir tarihe. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze saldırılarının ardından birçok şirket İsrail'e destek açıklamasında ve para yardımında bulunmuştu. Volkswagen de bunlardan biriydi. Tarihin kirli sahnesinde başrollerden biri olduklarını, Siyonistlere kendilerini sevimli göstererek yaklaşık bir asır önce yaptıkları soykırımın diyetini ödemek istiyorlardı belli ki. Aralarında Volkswagen'in de bulunduğu 100'den fazla önde gelen Alman şirketi, İsrail'e desteklerini ve antisemitizme karşı olduklarını göstermek için bir araya geldi. Almanya'nın önde gelen gazetelerinde yayınlanan tam sayfa ilanda "Bir daha asla şimdi değil" başlığıyla hepimiz Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırısını kınıyoruz ve Alman şirketler olarak her türlü nefretin ve antisemitizmin karşısındayız açıklamasında bulundular. Avrupa'nın göbeğinde 6 milyon Yahudi'yi öldürenlerin torunlarından gerçekten iddialı açıklamalar. Her seferinde kendilerini dünyaya disiplinli, cesur, dürüst gösteren Almanların kanlı Volkswagen hikayesiydi bu. Ya da terör sevici, dolandırıcı, soykırımcı mı demeliydim? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu yolculukta sadece otomobillerin parlaması değil, aynı zamanda insanlık vicdanının da sorgulanması gereken bir gerçekliği keşfedeceğiz. Hazırsanız şimdi Volkswagen'in karanlık geçmişine, derinlemesine dalma zamanı geldi.